Nilti Bukoğlu ben, Temel İhtiyaç Derneği'nin genel müdürüyüm. Temel İhtiyaç Derneği 2010 senesinde gıda bankacılığı yapmak adına kurulmuş bir dernek. Gıda bankacılığı dünyada israf ve yoksullukla mücadele adına en değerli platformlardan biri. 2019-2020 arasında sürdürdük projeyi. Sivil Toplum Destek Programı altında sürdürüldü. Adından da anlaşıldığı gibi aslında Türkiye'deki gıda bankacılığının kapasitesini artırmakta hedefimiz. Banka burada toplama anlamında kullanılır. İsrafa gideceğini düşündüğümüz, ekonomik değeri kalmamış ürünler, üretici, toptancı, hatta belki tarla sahibi tarafından bir gıda bankacılığı sistemine bağışlanır. Bunlar depo, market ya da aşevi şeklinde olabilir. Her mahallede olması çok değerli bizim için. O yüzden amacımız aslında bütün Türkiye'de, büyük illerde, her ilçede bir gıda bankası olması. Dolayısıyla siz de nereye bağış yapabileceğinizi biliyorsunuz. İhtiyaç sahibi de ihtiyacını nereden karşılayabileceğini biliyor. Üstelik bunu hiç para vermeden, yerel yönetim de buna maddi bir kaynak ayırmıyor. Yani mekan ve personel dışında. İsraftan kurtarılan ürünlerle bunu yapıyor. Büyük illerde 14 ana ilde 7 ana bölgede toplantılar yaparak gıda bankacılığını anlattık ve özellikle yerel yönetimlerle ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla detaylı görüşmeler yapıp gıda bankacılığı sisteminde yer almalarını sağladık. Bu arada bunu anlatan yine manueller düzenledik. 3 ayrı manuel yaptık. Bir tanesi gıda bankacılığı nasıl yapılır, neden yapılmalıdır anlatan bir manueldi. İkincisi bunun daha çok sürdürülebilir olması amaçlı eğitim danışmanlık programını anlatan. Üçüncüsü de kontrol mekanizmasını anlatan bir manuel. Bunu özellikle görüştüğümüz yerel yönetimlere verdik. Bunun üzerinden çalıştık diyebilirim. Daha sonra bölgelerdeki üreticiler, toptancılarla görüşüldü. Çünkü bu iki taraflı bir sistem. Bir tarafta arzı yaratırsanız bir tarafta da talebi yaratmanız gerekir. Gıda bankası açılması evet güzel bir yol ama eğer bağışlanacak ürün bulamazsanız o zaman sürdürülebilir olmaz. Dolayısıyla her bölgede aynı zamanda ticaret odalarıyla, valiliklerle ortak görüşmeler yapıp o bölgedeki toptancı, perakendeci ve üreticilerin sisteme inanmasını ve sisteme destek olmasını sağlamaya çalıştık. Bir taraftan yerel yönetimlere bunu anlatıyoruz. Bu işin asıl hizmet veren tarafı o taraf olduğu için. Onlar da israfla mücadelede gıda bankacılığının ne kadar önemli olduğuna inandıklarında aslında kendi bütçelerinden satın alma yapmak zorunda olmadıklarını, israfa gidecek ürünlerle hizmet verebileceklerini anlıyorlar. Bu da aslında hem ekonomik olarak hem sosyal sistem olarak çok değerli. Yerel yönetimler gıda bankacılığı sistemi aracılığıyla hizmet verdiği kişilere bu ürünleri götürüyorlar. Bu sadece gıda değil bu arada. Bunun içinde tekstil ürünleri var, temizlik, hijyen ürünleri var ki son zamanlarda biliyorsunuz çok değerli ürünler oldu bunlar. Hatta kozmetik, yakacak bile söz konusu. Proje sonucunda hedefimiz 10 yeni gıda bankasıydı. 12 tane gıda bankası açılmasına destek olduk. Bu bizim için çok sevindirici. Yerel yönetimler bunu içselleştirdi. Bunu anlatmamızı değerli buldular ve gıda bankacılığı sistemine dahil oldular. Yeni üreticiler, toptancılar, perakendecilerle görüşüp bağış rakamlarını da arttırdık. 700.000 kilodan fazla ürün kurtardık bu dönemde. Hizmet verilen insan sayısı da arttı. Dolayısıyla bu sistem üzerinden 626.000 küsür insana ulaşıldı toplam sistem içinde. Aynı zamanda bizim bir destek bulutu dijital platformumuz var. Destek bulutunu da destekledi bu proje. Bir bağışçıyla bağış alanı birleştirdiğimiz dijital bir platform. Özellikle pandemide herkese fiziksel olarak ulaşamadığımız, dokunamadığımız zamanlarda dünyada bu Virtual Food Banking olarak geçiyor. Bu sanal gıda bankacılığı bu sistem üzerinden çok daha rahat gerçekleştirildi. Bu projenin yayılması, duyulması da çok değerliydi. Görüştüğümüz belediyeler kapımızı çalmaya başladı aslında. Biz de gıda bankacılığı yapmak istiyoruz diye. Dolayısıyla sadece 12 ile kalmadık. İşte şu anda 57 tane gıda bankası destekliyoruz dediğimde projeye başlamadan önce aslında 25'ti. Yani üzerine 37. Dolayısıyla biz artı 20 tane gıda bankası açabildik. Bu projenin süreci içerisindeki iletişimimiz bu anlamda çok değerliydi. Sürdürülebilirlik anlamında da çok değerli. Çünkü işte birbirlerine örnek olan belediyeler, yerel yönetimler proje bittikten sonra da size gelerek aslında aynı işi yapmak istediklerini söylüyorlar.
bizim işimiz aslında projeyle bitmedi. Daha da hızlandı, çok güzel bir ivme aldı. Hala gıda bankalarının açılmasına destek veriyoruz. Hala her bölgede üretici toptancı ile görüşerek israfla mücadeleye devam edebiliyoruz.